Five Nights at Freddy's filmi 2. İlk filmin 20 milyon dolar ile yapılıp 260 milyon dolar kazandırmasının ardından ikinci filmin çalışmaları hız geçmeden devam etti. Yakın zamanda fragman geldi ve 50 saniyelik fragman tüm filmin hikayesini çözmemiz için yeterli kaynağa sahip. Film bu senenin sonunda çıkacak ve izleyemeyecek olan dostlar merak etmeyin. Sizin için geçen senelerde yaptığım gibi bir hikaye videosu yapacağım. Ancak şimdi ikinci filmin hikayesini film çıkmadan önce çözmemiz için abone ol tuşuna jumpscare atmayı ve like tuşunun kilidini açmayı unutmayın. 7000 like'da filmle alakalı önemli bir video gelecek. O zaman hadi gelin başlayalım. Bu büyük şova son 7 ay kaldı ve eminim ki bu 7 ay hızlıca akıp geçecek. Bu 7 ayda filmin reklamlanması için tonlarca içerik gelecek ama elimizdeki en önemli kaynak bir ay önceki bu fragman. Öncelikle biliyorsunuz ki oyunun hikayesiyle filmin hikayesi tamamen farklı. Bu fragmanı yakın zamanda tekrar izledim ve not tutmaya başladım. İşleri çözmeye çalıştım. Bu filmdeki ana oyun ikinci oyun ve ikinci oyun karakterleri var. Ancak biliyorsunuz ki oyunda FNAF 2, FNAF 1'den öncesini anlatıyordu. FNAF 2 filmi de FNAF 1 filminden önceyi mi anlatacak? Tabii ki hayır. Bu bir devam filmi. Sizce 50 saniyelik bir fragmanla bu denklemi, bu hikayeyi çözebilecek miyiz? Kesinlikle evet. Oyundan bildiklerimiz, filmin sundukları ve birkaç ek bilgiyle hem bunu hem de FNAF filmi 3 ile alakalı teorileri çözeceğiz. Five Nights at Freddy's 2 filminin teaser fragmanına bir dönelim derim. Freddy Fazbear's Pizza posteriyle güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bu posterdeki cam kırılmış. Yani ilk filmde gördüğümüz posterle aynı poster bu. İlk filmde yağmacılar bu mekana girdiklerinde etrafı kırıp dökmüşlerdi ve muhtemelen bu da aynı poster. Yani aynı olmasa da pek bir şey fark etmez bence. Çok önemli değil burası. Sonuç itibariyle ilk pizzacıya bu filmde geri döneceğiz. Buna eminim. Filmin setine yabancı YouTuber'lar davet edildiğinde ilk pizzacının yapılarını da görebiliyorduk. Fragmanın devamında karşımıza bir endo iskeleti geliyor ve endo iskeletinin canlandığını görüyoruz. Bilmeyenler için bu endo iskeletleri animatroniklerin içindeki iskeletlerdir. İlk filmde bu endo iskeletlerinden birinin yapıldığını görüyorduk. Ancak ikinci filmin fragmanındaki endo aynı endo değil. Ağzına bakabilirsiniz. İkinci filmin fragmanındaki endo 02. Five Nights at Freddy's 2 oyununda gördüğümüz endoların daha gelişmiş türü olan bir endodur bu. Fragman devam edince William Afton'dan bir ses geliyor. Tekrardan hoş geldiniz. Gösteriye başlamaya hazır mısınız? Bunu William diyor ancak bu muhtemelen önceden kaydedilmiş bir ses kaydı. William bizi tekrar karşılıyorsa, tekrar hoş geldiniz diyorsa burası bir kardeş mekan yani yan mekandır. Fragmanda bir anda kendimizi bir tür sirkte, bir festivalde görüyoruz. Arka planda Five Nights at Freddy's karakterleri gibi giyinmiş, cosplay yapmış çocuklar geziyor. Bu etkinliğin adı Fuzz Fest. Bu Fuzz Fest'in film olarak da oyun tarafında da ileri zamanda çok büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Five Nights at Freddy's topluluğunda bu çok tartışılıyor. Festival lafı çok geçiyor. Five Nights at Freddy's'in yeni gelecek olan oyunu Secret of the Mimic'in de Fuzz Fest'te bir alakası var. Son 2 sahnede Abby'nin bisikletiyle ikinci mekana gittiğini görüyoruz. Burası çok karışık. Dikkatli dinlemenizi öneririm. Öncelikle restoranın çevresini inceleyebilirsiniz. Burası uzun zamandır ziyaret edilmemiş, terk edilmiş bir yer. Bakımsız ve otlarla sarılmış bir mekan. Öncelikle şunu bilmeniz gerek. Set videolarında da gördüğümüz üzere ikinci restoran ve birinci restoran yan yana. Ancak bu kesinlikle filmde ikisinin de aynı anda filmde olacağı anlamına gelmiyor. Muhtemelen farklı zamanlarda, farklı sahneler çekerken bütçeden kar etmek için iki restoranı yan yana tasarlamışlar. Kamerayı birinci restorana çevirince farklı bir zamanken ikinci restorana çevirdiklerinde farklı bir zaman olacak. Tamamen film çekme, kamera açısı taktiği. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Fragmanda Abby'nin pizzacıya doğru bakarkenki tepkisine bakarsanız sanki hiç buraya gelmemiş gibi duruyor. Birisi onu buraya çağırmış gibi duruyor. Fragmanda Mike'ın kapısına asılmış bir not kağıdını görüyoruz. Arkadaşlarımı düzeltmeye gittim yazan bir not. Bu notu yazan Abby ve Abby'nin neden ikinci mekana gittiğini de açıklıyor. Bu nottaki arkadaşlar animatroniklerden ziyade içindeki hayalet çocuklar olabilir. Birinci filmden biliyoruz. Abby bayağı haşır neşir bu hayaletlerle. Birinci filmden sonra büyük bir sıkıntı olmuş olmalı ki hayaletler Abby'yi çağırsın. Yeni animatroniklere sokulmuş olabilirler. İşkence görüyor olabilirler. Veya yeni bedenlerindeki yapay zeka kontrolden çıkmış olabilir. Evet, yapay zeka. Five Nights at Freddy's 2 oyunundan bilirsiniz. Toy animatroniklerin gelişmiş bir koruma teknolojisi var. Bu teknoloji filmde çocuk ruhlarına zarar veriyor olabilir. Peki ya hayalet çocuklar Abby'yi nasıl çağırdı ki? İşte bu noktada Festalker ortaya geliyor. Bu Festalker hayaletlerin gerçek dünyadaki insanlarla iletişim kurmasının tek yolu. Tabii bu garip. Oyunda hiçbir örneği yok. Normalde filmde hayaletler Mike ile rüya yoluyla iletişim kurabiliyordu. Ancak bu Festalker iletişime uyumadan yapmanın yolu olarak sunuluyor. Fragmanın devamında Vanessa ve Mike'ın bir konuşmasını görüyoruz. Vanessa Mike'ı uyarıyor.
Onlar orada Mike diyor. Burada animatroniklerden bahsediyor ancak fark etmediğiniz bir detay var burada. Vanessa bu sahnede ve geri kalan tüm sahnelerde polis üniformasını giymiyor. Ya bir süre izin almış ya da kovulmuş. Peki ya neden Vanessa Mike'a onlar orada diyor? Bunu dememden kısa bir süre sonra fragmanda Toy Bonnie bir eve pencereden bakıyor. Sonraki sahnesinde ise elinde sivri bir çubukla birine saldırıyor. İleri sahnesinde bir şeyden korkan bir aile görüntüsü geliyor ancak Toy Bonnie ile buranın bağlantılı olup olmadığı kesin değil. Kesin olan şey toy animatroniklerin pizzacı ile sınırlı olmamasıdır. Animatroniklerin dışarıda dolaşabilmesini oyunda hiç görmedik mesela. Sadece Mike içinde Ennard ile dışarıda gezmişti ve sonrasında kanalizasyona kusmuştu. Ancak kesinlikle bu Toy Chica'nın dışarıda gezip bir garaj kapısı kaldırmasıyla aynı şey değil. Ayrıca Security Breach'te bir bilgi veriliyor. Glamrock Freddy, animatroniklerin Pizzaplex'ten çıktıktan sonra fazla yaşayamayacağını söylüyor. Enerjilerin bir süre sonra tükeneceğini belirtiyor ki bir oyun sonunda da Freddy'yi aktif tutmak için akü ile şarj edildiğini görüyoruz. Ancak bir de şuna bakın derim. Five Nights at Freddy's The Week Before kitabı. Bu kitapta bir kısımda animatroniklerin ana hedeflerinden birinin pizzacıdan çıkabilmek olduğu yazıyor. Bunu yapmak için kendilerini aşırı şarj ettikleri geçiyor. Freddy'de 5 gece değil, Freddy'nin dışında 5 gece. Buradan da toy animatroniklerin de şarjlarının olduğunu öğreniyoruz. Bu Vanessa ve Mike açısından çok iyi bir nokta. Önemli bir anda animatroniklerin şarjı bitebilir veya bunu fırsat görüp gizlice ilerleyebilir ikilimiz. Son iki sahnede bir adamın okulda pencereden bakarken Toy Chica tarafından içeri çekildiğini görüyoruz. Adam muhtemelen ölüyor ve bir başka sahnede Toy Chica'nın bir garajı açtığını görüyoruz. Bu yetmezmiş gibi Mangle'ın bir evin penceresinden içeri girdiği, bir arabanın ön camına yapıştığı ve birinin Mangle tarafından tavana doğru çekildiği sahneler bulunuyor. Bu filme animatronikler için bir ölüm sayıcı eklemek lazım. Bu sahnelerin çoğu hem okulda hem dışarıda geçiyor. İlk filmde yan karakterlerin öldüğü ve animatroniklerin ne kadar tehlikeli olduğunun anlatıldığı bir sahne vardı. Bu da ikinci filmdeki hali olacak. Sonraki sahnede Showtime tuşuna basan bir adamı görüyoruz. Bu ikinci restoran, yani kardeş restorandaki Showtime tuşu. Sonraki sahneye geçince kapılar açılıp kapanırken bir adam görüyoruz. Bu adam tipi ve görünüşü itibariyle William Afton'a benziyor. Yani aktörü olan Matthew Lillard da aynı görünüşe sahip ve kendi de açıkladığı üzere ikinci filmde bir şekilde gözükecek. Ancak bu sahnenin bir rüya sahnesi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu sahneye dikkat ederseniz bu sahnede tam olarak 6 kapı var. 5'i ölen hayalet çocuklar ve 6.'sı da Mike'ın kardeşi Garrett. Bu film zaten Mike'ın Garrett ile olan bağlantısını iyice işleyecek. Bunu detaylı konuşacağız. Fragmana dönersek William'ı çok az gördüğümüzü fark ediyoruz. Fragman başındaki seslendirme az önce anlattığım rüya sahnesi ve bu bıçak sahnesi. Yani ben önceki teori videolarımda da söylemiştim. Muhtemelen ikinci filmde birinci filmde gözüktüğü kadar gözükmeyecek William. Üçüncü filmin ana kötüsü olacağı için bu filmde çok fazla göremeyeceğiz muhtemelen. Fragmana devam ettiğimizde gözleri parlayan bir balon boy görüntüsü görüyoruz. Balon boyu ilk filmde görmüştük ancak tamamen oyundan farklı şekildeydi. Minyatür halinde basit bir karakterdi yani. Ancak balon boyun bu filmde daha iyi bir rolü olacak bence. Öncelikle balon boyun bu festivalle bağlantısını anlatmak isterim size. Balon boy karakterine bakarsanız balon tutan bir çocuk maskotu ve hayvan maskotları tamamen farklı kaçıyor değil mi? Sonuçta hepsi hayvan maskotu, Freddy, Bonnie, Chica ve bu karakter bir insan maskotu. Ancak balon boyu bir pizzacıda değil de bir festivalde görseniz işte o zaman konuya uygun olabilir. Çocuklara balon dağıtan bir karakter. Bu sebeple balon boyu festivalde de görebileceğimizi söylemek isterim. Peki ya Garrett ya da Puppet mı demeliyim? Oyundaki Charlie'nin yerini filmde Mike'ın kardeşi Garrett alacak. Biliyorsunuz ki Five Nights at Freddy's 2 oyunundaki ana maskotlardan biri Puppet'tır. İkinci oyunla birlikte gelen bir karakterdi kendisi. Puppet'ı da filmde görmek mantıklı olur değil mi? Zaten ilk filmin sonunda Come Find Me diyerek ve Puppet müzik kutusuyla da tanıtılmıştı Puppet. İkinci filmde de olacaktı yani. Peki ya hatırlıyor musunuz bilmiyorum ancak geçen yıl Five Nights at Freddy's'in 10. yıl dönümüydü ve Scott Cawthon FNAF filmi 2 hakkında 4 farklı senaryo paylaşmıştı. Bu senaryo metinlerinden sadece bir tanesi gerçekti ve 3. metne bir bakın derim. Bir kısımda peluşların tehlikeli olabileceği ve yıkılması gerektiği geçiyor. Bunu Abby söylüyor. O zaman ikinci filmin olayı animatroniklerin yok edilmesi ve yakılması mı? Tabii ki hayır. Bu kısımda Mike'ı oyuncakları yakmaya teşvik eden kişi Abby. Ancak fragmandan hatırlıyoruz ki onlara yardım etmeye giden kişi de Abby. Burada saçmalık var değil mi? Peki ya 4. metne bakarsak? 4. metinde filmin açılış sahnesinden sonra bir adamın çocukları pizzacıya götürmesini ve gizli bir odaya götürmesini anlatıyor. Bu metin en mantıklı ve en gerçekçi olan bence. Peki ya bu metin gerçekse? Bu çocukları gizli odaya götüren adam kim? Çocukları neden pizzacının altındaki bir gizli odaya götürüyor ki? Bu adama William diyebiliriz belki ve bu şekilde geri döndüğünde görüyor olabiliriz falan ama böyle değil. Çünkü sayfa aslında bu çocukların adamın gerçek çocukları olduğunu söylüyor. Adam kendi çocuklarını götürüyormuş ve işin aslı Vanessa'yı falan görmüyoruz. Bu kesinlikle William değil. Peki bu kim? Bu adam Freddy Fazbear şirketini ele geçiren yetkili bir adam. Şimdi bunu çözeceğiz. Kulağınızı dört açın, bir sakinleyin. 7000 like hedefi için aşağıdan like atıp abone olun ve ben de size anlatayım. Öncelikle film fragmanında Toy Freddy'nin festivalde bulunduğu bir sahne bulunuyor. Bu kesinlikle bir flashback yani geçmişte olan bir olay sahnesi değil. Peki ya bu adamla bunun ne alakası var? Şunu bir düşünün derim. En son William'ı gördüğümüzde Springlock
kostümüyle ölmek üzereydi ve Golden Freddy tarafından işkence ediliyordu. Mantıken Fazbear günümüzde geçiyorsa ve Freddy Fazbear markasının sahibi, restoranların sahibi William öldüyse Fazbear'ı kim düzenliyor? Five Freddy's oyun hikayesinde de bunu anlatmıştım zamanında. Muhtemelen üçüncü bir kişi olarak bir grup, bir şirket, birileri geliyor ve William öldüğü için bu tüm varlıkları, tüm Freddy Fazbear markasına ait olan her şeyi satın alıyor. Markayı satın aldıktan sonra da Fazbear etkinliğiyle Freddy markasını tekrardan canlandırmaya başlayıp bunları düzenliyor olabilirler. Bu olay neden Abby'nin arkadaşlarını düzeltmeye gittiğini de açıklıyor gibi duruyor. Yeni bir şirket gelip Freddy Fazbear markasını satın alıp her şeyi yeniden düzenliyorsa animatronikleri de düzenlemeleri gerekir. Animatronikleri tamir edip yenilerini yapmak için de önceki animatroniklerden parçalar almış olabilirler. İşte bunu hikaye videosunda anlatmıştım. Eğer ki önceki bir animatronikten parça alınıp yeni animatronikte kullanılırsa, yani parçalar karıştırılırsa, kalıntılar karışırsa animatroniğin içindeki ruhun kafası daha da karışıklaşır. Daha agresif, kontrolsüz bir ruha dönüşür. İkinci filminde bunu işleyeceğini düşünüyorum. Freddy Fazbear markasının sahibi William'ın ölmesiyle bu markayı tekrardan yükseltmek için satın almaya gelen yeni bir şirket veya bu şirketin başındaki adam beklediklerinden daha korkunç şeylerle karşı karşıya kalırlar. Bu adamlar toy animatronikleri yaptılar ve önceki animatroniklerden parçalar kullandıkları için içindeki ruhları kızdırdılar. Bu yüzden de animatronikler dışarı kaçınca etrafta katliam yapmaya başladılar. Ayrıca birinci filmden ikinci filme geçince mekanların büyümesi de sonraki FNAF filmi için çok mantıklı bir şey simgeliyor. Bu tarz filmlerde bir sonraki film bir önceki filmden kat kat iyi olmak zorunda. İlk filmde olaylar sadece pizzacıda geçiyordu. Küçük bir mekan vardı. Şimdi ise ikinci filmde bir okulda, mahallede ve sirkte geçiyor. Bu da üçüncü filmde önümüze ne kadar büyük şeylerin sunulacağını açıklıyor. Filmi tamamen oyun uyarlaması yapmıyorlar ve bu mükemmel bir şey. Neden derseniz şöyle düşünün. Eğer ki tamamen oyun uyarlaması olsaydı bu film serisi, üçüncü filmde Mike karakterinin 1,5 saat boyunca üçüncü oyun restoranında Springtrap'la kapışmasını izlememiz gerekirdi. Üçüncü oyun çok sürükleyici ve iyi bir oyun değildi yani. Peki ya ne olacak? Animatronikler dünyayı ele mi geçirecek? Final Fantasy 6 gibi tüm karakterleri toplayıp yakacaklar mı? Tabii ki hayır. O kadar karakter yok bile. İşte bu noktada mükemmel bir senaryo geliyor. Mega Pizzaplex. İkinci filmde filmin ilerleyişini değiştirecek çok farklı bir karakterin tanıtılacağını düşünüyorum. Ancak üçüncü filmde gidip birinci ve ikinci filmde geçen aynı karakterleri, aynı animatronikleri kullanmazlar. Üçüncü filme Mega Pizzaplex senaryosu gayet iyi gibi. Elimizdeki karakterler de var yani. Vanessa oyunda karşımıza Secret Breach oyununda Mega Pizzaplex'te geliyordu. Filmde ise 2 filmdir yanımızda. Ben üçüncü filmin Mega Pizzaplex'le alakalı olacağını düşünüyorum. Üçüncü filmden tüm hikayeyi bitirmek çok saçma olur ve üçüncü filmde de büyük bir başarı elde ederlerse devam filmlerin geleceğine ve diğer oyunların da uyarlanacağına eminim. Şimdilik elimizdeki 50 saniyelik fragmandan çıkarabileceğimiz FNAF 2 film hikayesi böyleydi. Uzun zamandır böyle hikayeli bir FNAF videosu yapmıyordum ve yaptım şimdi. Tek ricam bu videoyu gösterebildiğiniz kadar ilgi göstermek. Çünkü eğer ki beklediğim ilgiyi, like'ı, yorumu almazsa daha fazla FNAF videosu yayınlamayacağım FNAF 2 filmine kadar. FNAF'ı bırakıyorum demiyorum ama fazla yayınlamayacağım video. Sizden ilginizi bekliyorum. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.